Evet dostlarım ve canlarım, Joker'in ikinci filminin fragmanı yayınlandı ve yayınlanır yayınlanmaz direktman ufak bir fragman incelemesiyle sizinle birlikte. İlk sahneye dikkatli bir şekilde bakarsak dostumuz Arthur'un bir yerde tıkılmış bir şekilde kaldığını ve bir yere odaklandığını ve sanki bir şarkının ufak bir nakaratını dinlermiş gibi kendi kafasını ufak ufak salladığını görüyoruz dostlarım. Yani hepimizin de bildiği gibi büyük ihtimalle Arkham Akıl Hastanesi'ne kapatılmış ve Akıl Hastanesi'ne kapatıldığı sırada da pek çok çizgi roman ve pek çok çizgi filmlerden de bildiğimiz gibi ona pek çok böyle işkence edecekler. Aklına, zihnine, hatta bedenine yeri geldiği zaman elektroşok verecekler ve onun tedavi adı altında pek çok zorlu günler bekliyor dostlarım o koskocaman kuruluşun içerisinde. Ki büyük ihtimalle filmin içerisinde bize bunu uzun uzun gösterecekler. Ardından bir sonraki sahnede bir koronun içerisinde duran ve sarı saçlarından kim olduğunu tahmin ettiğim Harley Quinn duruyor dostlarım. Harley Quinn bildiğiniz gibi kendisi bir psikolog, daha doğrusu Harley Quinn olmadan önce Harley Quinzel olarak bilinen ve kendisi bizzat Joker'i tedavi etmek için orada bulunan, ardından da zaman geçtikçe Joker'e aşık olan bir psikologtu ve Joker'e aşık olduktan sonra Joker'in o doğasına kapılıp Joker'le birlikte suç işlemeye başlamıştı ki büyük ihtimalle yapımın içerisinde doktorun yavaş yavaş bir şekilde nasıl da Joker'e kapıldığını, nasıl aşık olduğunu ve nasıl Joker'in etkisinden çıkamayıp en son Joker'i hastaneden kaçırdığını göreceğiz. Ama ve lakin sadece hastaneden de değil, büyük ihtimalle o kadar büyük yardımlar yapacak ki hepimizin ağzı açık bir şekilde filmi izleyeceğiz dostlarım. Ki yapımın tonları çok karanlık da olsa bildiğim kadarıyla yapım müzikal bir yapım olacak. Yani istemeye müzikali ağzımıza dayayacaklar. Ki ben kendim müzikal yapımları izlemekten genelde keyif almam ama bazı müzikal yapımlar o kadar güzel, o kadar tatlı ve o kadar tadından yenilmez bir şekilde ilerliyor ki izlemediğim ve sevmediğim bu türü bile bana çok güzel bir şekilde yedirtebiliyorlar en azından. Ki buna örnek olarak ilk defa izlediğim ve en çok sevdiğim La La Land filmini gerçekten hayatımda ilk ve tek beğendiğim müzikal yapım olduğunu söyleyebilirim. Bu yapımda büyük ihtimalle La La Land gibi izlediğimiz pek çok sahnenin müzikal olması ve tadında bize yedirilmesiyle birlikte izlediğimiz her bir sahneden kesinlikle keyif alacağımıza zaten inanıyorum ama ve lakin Joaquin Phoenix'in o oyunculuğunu konuşturduğu esnada Lady Gaga'nın Harley Quinn'i nasıl canlandıracak kafamda koskocaman bir soru işareti. Çünkü bu kadının bu kadar büyük üstadın yanında nasıl oynayacağı sürekli kafamı karıştıran 5-6 sorudan bir tanesi. Ki yağmur yağdığı sahnede Joker'in yürürken gardiyanların şemsiyesine dikkatli bir şekilde bakarsanız önce siyah sonradan farklı renklere bürünüyorlar. Çünkü dostlarım bu esnada Joker'in kendi görüntüsüyle dünyaya baktığımızı görüyoruz. Yani renksiz olan şeyleri bile renkli görmek gibi bir huyu vardır. Ki ardından büyük bir mahkeme sahnesi olduğunu da görüyoruz. Büyük ihtimalle Joker'i sevenler ve Joker'i sevmeyenler her birisi iki tarafa ayrılıp bir an Joker'in içeride kalmasını ve Joker'in dışarıya çıkmamasını, Joker'in toplum için bir tehdit olduğunu düşünürken bir diğer yan ise tamamen Joker'in bütün her şeyden ve bütün herkesten üstün olduğunu, Joker'in çok iyi olduğunu ve hatta insanlar için muhteşem bir figür olduğunu düşünüp savunması ve onu dışarıda serbest ve özgür bir şekilde dolaşmasını istiyor. Ki iki taraf da kendine göre haklı. Sonuçta Joker dışarıda da içeride de hiç rahat durmayan biri. Ki zaten bana göre soracak olursanız dostlarım benim en çok sevdiğim Joker Jared Leto'nun canlandırdığı Joker'idir. 10 numara 5 yıldız ki Margot Robbie'nin canlandırdığı Harley Quinn de zaten zirvedir benim için. Ama bu tarz dram, bu tarz gerçekçi ve bu tarz büyük ustaların da yapımlarını izlemek ayrı bir şekilde hoşuma gidiyor. Yani Joker'i sadece bir kişi canlandırsın demiyorum ya da Harley Quinn'i ki keza bunların gökkuşağı misali her zaman farklı renklerdeki kişiler tarafından canlandırdığını görmek hoşuma gidiyor. Çünkü dünyaya sadece siyah beyaz bir şekilde bakmak insanın hayatını sadece siyah beyaza çevirir. Ama her bir renkten, her bir yaştan ve her bir karakterden ve her bir oyuncudan değişik bir şekilde Joker karakterini izlersek bence iç dünyamız olduğunca gelişir. Ki son sahneye de baktığımız zaman dostumuz Joker'in içeride olduğunu ve Harley Quinn'in rujuyla onun yüzünü tamamladığını görüyoruz. Yani dostlarım bana göre soracak olursanız filmin son sahnesinde Joker içeride kalıyor, Harley Quinn dışarıda kalıyor ama Harley Quinn Joker'den vazgeçmiyor ki büyük ihtimalle filmin son sahnesinde tekrardan Joker'i kaçıracak. En azından bunlar benim kendi fikirlerimdi. Siz bu yapım ve devamı hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi duymak isterim dostlarım. Bir sonraki gün ve bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.